Herkese merhaba. Şu an işinizi, paranızı ve hatta kim olduğunuzu kökünden değiştirecek bir devrimin tam ortasındayız. Evet, yapay zeka bildiğimiz her şeyi baştan yazıyor ve biz bu yeni döneme son ekonomi diyoruz. Peki bu yeni dünyada ayakta kalmayı başarabilecek miyiz? Gelin bu sorunun cevabını hep beraber arayalım. Bu sözler, inanın bana, bir bilim kurgu filminden alınmış değil. Bu, tam şu anda siz bu kaydı dinlerken arka planda sessiz sedasız gerçekleşen bir devrimin özeti aslında. Bu artık bir ihtimal değil, hayatlarımızı çoktan şekillendirmeye başlamış somut bir gerçek. Amacımız ne mi? Bu devasa ve karmaşık görünen konuyu herkesin anlayabileceği hap gibi bir hale getirmek. Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu büyük değişimin temel dinamiklerini ve geleceğimizi nasıl şekillendireceğini adım adım birlikte çözeceğiz. Hazırsanız kemerleri bağlayın, başlıyoruz. İlk durağımız, kulağa belki biraz garip gelebilecek bir kavram, zeka ters yüz oluşu. Ama endişelenmeyin, bu aslında hepimizin içten içe hissettiği, oyunun kurallarını temelden değiştiren o kırılma anını anlatıyor. İşte bu sözler konunun ciddiyetini bütün çıplaklığıyla yüzümüze vuruyor. Bakın artık mesele yapay zekanın sadece tekrara dayalı işlerde bizden daha iyi olması falan değil. Bilişsel yetenek gerektiren, yani bildiğiniz düşünme gerektiren işlerde bile bizden daha iyi olma potansiyelinden bahsediyoruz. Bu da demek oluyor ki bu konu hepimizin kariyerini ve geleceğini doğrudan hem de çok yakından ilgilendiriyor. Şu gördüğünüz grafik var ya, adeta bir ekonomik depremin röntgeni gibi. Bir bakın, birkaç yıl önce GPT-3 ile bir işi yaptırmak $600 mal olurken, şimdi Grok 4 ile aynı işi bir fincan kahve fiyatından bile ucuza yapabiliyorsunuz. Düşünme, analiz etme gibi en değerli sandığımız yeteneklerimizin piyasa değeri resmen gözlerimizin önünde buharlaşıyor. Biliyor musunuz, bu durumu en hızlı koşan bir insanla bir yarış arabasını karşılaştırmaya benzetebiliriz. Mesele sadece hız farkı değil, kategoriler farklı. Yapay zeka uyumuyor, yorulmuyor, tatile çıkmıyor ve her saniye kendini daha da geliştiriyor. İnsan zekasının biyolojik sınırları var ama yapay zekanınki yok. Peki, insan zekasının değeri bu kadar hızlı düşerken ekonomi dediğimiz yapı nasıl ayakta kalacak? İşte bu zeka ters yüz oluşu bizi ekonominin adeta işletim sistemini temelden sorgulamaya zorluyor. Gelin şimdi bu yeni sisteme biraz daha yakından bakalım. Şimdi yapay zekanın çalışma mantığını anlamak için çok basit bir ilke var. Kayıp minimizasyonu. Ne demek bu? Yapay zeka kendi tahminleriyle gerçek dünya arasındaki farkı sürekli azaltmaya çalışıyor. Tıpkı bizim hayatta kalmak için çevremizi anlamaya ve ona uyum sağlamaya çalışmamız gibi. İşte bu basit ilke aslında tüm ekonomik sistemlerin nasıl işlediğini de açıklayabilir. Geleneksel ekonomi sermayeyi hep elma gibi düşündü. Birine verirsen sende bir tane eksilir. Kıtlık üzerine kuruluydu her şey. Ama bu tablo bize resmin ne kadar eksik olduğunu gösteriyor. Mesela bilgiyi. Bilgiyi paylaştığımda benden bir şey eksilmez ki, tam tersine çoğalır. Ya da Facebook gibi ağların değeri kullanıcı sayısı arttıkça katlanarak artar. İşte eski ekonomi bu yeni ve kıt olmayan sermaye türlerini hiç hesaba katmıyordu. Hani o meşhur hikaye vardır ya, işte Adam Smith, Marx, Hayek gibi büyük ekonomistler de aslında aynı filin farklı yerlerine dokunuyorlardı. Biri filin hortumunu anlatıyordu, diğeri bacağını, bir başkası da kuyruğunu. İşte bu kayıp minimizasyonu fikri bize ilk defa filin tamamını, yani ekonominin bütünsel resmini görme fırsatı sunuyor. Madem ekonomiyi ve zekayı anlama biçimimiz bu kadar kökten değişiyor, o zaman önümüzde çok kritik bir soru beliriyor. Elimizdeki bu inanılmaz gücü ne için kullanacağız? Bu teknolojik devrim bizi insanlık olarak keskin bir yol ayrımına getiriyor. İşte o yol ayrımı tam olarak bu. Bir yanda antroposen var. Yani yapay zekayı kontrol, manipülasyon ve kar hırsı için kullanarak kendi gezegenimizi ve kendimizi yok ettiğimiz distopik bir gelecek. Diğer yanda ise noosfer var. Yani kolektif zekamızı ve işbirliğini arttırarak gezegenin en büyük sorunlarını çözdüğümüz bir gelecek. Seçim bizim. İşte o aydınlık yola noopolitik, yani zeka siyaseti deniyor. Bu kısaca şu anlama geliyor. Artık siyasi kararları kimin daha güçlü olduğuna, kimin daha çok bağırdığına göre değil, verilerin ve yapay zekanın en akıllıca çözüm olarak neyi gösterdiğine göre almak. Düşünsenize, iklim değişikliği gibi devasa bir sorunu politik kavgalarla değil de
en iyi bilimsel verilerle ve akıllı modellerle çözmeye çalıştığımızı. Peki, diyelim ki yapay zeka sayesinde bilgi ve üretim neredeyse bedava hale geldi. Bu bolluk bir cennet mi demek yoksa bir tuzak mı? Şimdi bu yeni bolluk dünyasında neyin gerçekten değerli olduğunu ve bunun bireysel hayatlarımızı nasıl etkileyeceğini konuşalım. Şimdi sizden bir an durup düşünmenizi istiyorum. Eğer bir makine sizin yıllarca okuyup, dirsek çürütüp öğrendiğiniz her şeyi bir saniyede yapabiliyorsa sizin değeriniz ne olur? Bilişsel emek bedava olduğunda geriye gerçekten değerli olan ne kalır? Cevap, yapay zekanın asla kopyalayamayacağı şeylerde gizli. Bir arkadaşınızla yaptığınız o samimi sohbet, zorlu bir dağa tırmanmanın verdiği o eşsiz haz, güvenilir bir topluluğun parçası olmak, işte bunlar sonsuz bilgi okyanusunda nadir bulunan paha biçilmez inciler. Değer, dijital olarak sonsuz kere çoğaltılamayan, insana özgü bu deneyimlere kayıyor. Bunlar yeni dijital altınımız. Ve işte bu yüzden bu devrim sadece işimizi kaybetme korkusuyla ilgili değil, çok daha derinde, kimliğimizle ilgili. Eğer artık ben bir avukatım ya da ben bir mühendisim diyemeyeceksek, o zaman biz kimiz? Bu yeni dünya hepimizi ne iş yapıyorsun sorusundan çok daha derin bir soruyla yüzleştiriyor. Senin varoluş amacın ne? Tüm bu büyük fikirler bizi tek bir ama belki de en önemli soruya getiriyor. Son bölüme geldik. Şimdi her şeyi bir araya getiren o son kilit soruyu sorma zamanı. Bir anlığına hayal edin. Eğer yapay zeka evrenin en zorlu sorularına, en karmaşık problemlerine bile saniyeler içinde cevap verebilseydi, O zaman en değerli, en paha biçilmez şey ne olurdu? Cevaplar değil. Asıl paha biçilmez olan doğru soruları sorma yeteneği olurdu. Çünkü cevaplar artık her yerde bulunan bir meta, bir emtia haline geldi. Asıl kıt olan ise merak ve doğru sorunun peşindeki o insani arayış. Otostopçunun Galaksi rehberindeki o efsane sahnede süper bilgisayar milyonlarca yıl çalıştıktan sonra hayatın, evrenin ve her şeyin anlamının nihai cevabını bulur. 42. Ama kimse asıl sorunun ne olduğunu bilmediği için bu cevabın hiçbir anlamı yoktur. Ve şimdi bu soruyu size yöneltiyoruz. Sonsuz cevapların olduğu bu yeni dünyada sizin insanlığa, geleceğe ve kendinize soracağınız o eşsiz soru ne olacak? Unutmayın, geleceği cevaplar değil, bizim soracağımız sorular şekillendirecek. Cevap değil, asıl soru sizsiniz.